14. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Kur'an-ı Hakîm'in ve Kur'an'ın müfessiri hakikisi olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakaikına çıkmak için teslim ve inkiyadı noksan olan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakikatların bir kısım nazirelerine işaret edeceğiz ve hatimesinde bir ders-i ibret ve bir sırrı inayet beyan edilecek. O hakikatlardan haşir ve kıyametin nazireleri 10. sözde bilhassa 9. hakikatında zikredildiği için tekrara lüzum yoktur. Yalnız sair hakikatlardan numune olarak 5 mesele zikrederiz. Birincisi, mesela halakas semavati vel arda fi sitteti eyyam. 6 günde gökleri ve yerleri yarattık demek olan, hem belki 1000 ve 50.000 sene gibi uzun zamandan ibaret olan eyyam-ı Kur'aniye ile insan dünyası ve hayvan alemi 6 günde yaşayacağına işaret eden hakikat-ı ulviyesine kanaat getirmek için birer gün hükmünde olan her bir asırda, her bir senede, her bir günde Fatır-ı Zülcelal'in halk ettiği seyyal alemleri, seyyar kainatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle alem dolar, boşanır. İkincisi, mesela وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ف۪ي إِمَامٍ مُب۪ينٍ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ gibi ayetlerin ifade ettikleri ki, bütün eşya, bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor demek olan hakikat-ı âliyesine kanaat getirmek için, Nakkaş-ı Zülcelal, Ruh-i Zemin'in sayfasında her mevsimde, bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatiri hareketlerini, çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde, manevi bir surette derc ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalemi kaderiyle manevi bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hatta her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemali intizam ile muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor. Hakikat böyleyken beşerin en acip bir dalaleti budur ki, kader kaleminin sayfası olan levh-i mahfuzun yalnız bir cilve-i aksi olarak fihriste-i sanat-ı Rabbaniye olup ehli gafletin lisanında tabiat denilen bu kitabet-i fıtriyeyi, bu nakş-ı sanatı, bu münfail mistar-ı hikmeti tabiat-ı müessire diyerek mastar ve fail telakki etmesidir. Eyne tera minet süreyya, hakikat nerede? Ehli gafletin telakkileri nerede? Üçüncüsü, mesela hamele-i arş ve yer ve göklerin melaike-i müekkelleri ve sair bir kısım melekler hakkında muhbir-i sadıkın tasvir ettiği mesela 40.000'ler başlı, her bir başta 40.000'ler lisan ve her lisanda 40.000'ler tarzda tesbihat ettiklerini ve intizam ve külliyet ve büs'at-i ubudiyetlerini ifade eden hakikata çıkmak için şuna dikkat et ki, Zat-ı Zülcelal tüsebbihu lehu's semâvâtu's seb'u vel ardu ve men fîhinne ve sakharna'l cibâle yusebbihne ma'ahu İnna aradna'l emanete ale's semâvâti vel ardı vel cibâli gibi ayetlerle tasrih ediyor ki, mevcudatın en büyüğü ve küllisi dahi kendi külliyetine göre ve azametine münasip bir tarzda tesbihat ettiğini gösteriyor ve öyle de görünüyor. Evet, bir bahr-ı müsebbih olan şu semavatın kelimat-ı tesbihiyesi, güneşler, aylar, yıldızlar olduğu gibi, bir tayr-ı müsebbih ve hamid olan şu zeminin dahi elfaz-ı tahmidiyesi, hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır.
Demek her bir ağacın, her bir yıldızın cüz'i birer tesbihatı olduğu gibi, zeminin de ve zeminin her bir kıtasının da ve her bir dağ ve derenin de ve ber ve bahrının da ve göklerin her bir feleğinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllisi vardır. Şu binler başları olan zeminin her başında yüz binler lisanlar bulunan ve her lisanda 100.000 tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini, alemi misalde tercümanlık edip gösterecek ve alemi ervahta temsil edip ilan edecek, ona göre elbette bir melek-i müekkeli vardır. Evet, müteaddit eşya bir cemaat şekline girse, bir şahs-ı manevisi olacaktır. Eğer o cemiyet, imtizac edip ittihat şeklini alsa, onu temsil edecek bir şahs-ı manevisi, bir nevi ruhu manevisi ve vazife-i tesbiyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktır. İşte bak, misal olarak bu Barla ağzının, şu dağ lisanının bir muazzam kelimesi olan bu odamızın önündeki çınar ağacına bak, gör. Ağacın şu 3 başının her başında kaç yüz dal dilleri var ve her dilde bak, kaç yüz mevzun ve muntazam meyve kelimeleri var ve her meyvede dikkat et, kaç yüz kanatlı mevzun tohumcuk harfleri, emri kün feyekûne malik Sani Zülcelal'ine ne kadar beli bir medih ve fasih bir tesbih ettiğini işittiğin, gördüğün gibi, ona müekkel melek dahi, ona göre alemi manada, müteaddit diller ile tesbihatını temsil ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. Dördüncüsü, mesela, İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50.000 سَنَةٍ gibi ayetlerin ifade ettikleri hakikat-ı ulviyesine ki, kadir-i mutlak o derece suhulet ve süratle ve mualecesiz ve mübaşeretsiz eşyayı halk eder ki, yalnız sırf bir emir ile icat eder gibi görünüyor, fehmediliyor. Hem o sani kadir nihayet derecede masnuata karib olduğu halde, masnuat nihayet derecede ondan baittir. Hem nihayetsiz kibriyasıyla beraber, gayet cüz'i ve hakir umuru dahi, ehemmiyetle tanzim ve hüsnü sanattan hariç bırakmıyor. İşte bu hakikat-ı Kur'aniyenin vücuduna, mevcudatta meşhud suhuleti mutlak içinde intizamı ekmel şehadet ettiği gibi, gelecek temsil dahi onun sırrı hikmetini gösterir. Mesela, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى Sani Zülcelal'in Esma-i Hüsnasından Nur isminin bir kesif aynesi hükmünde olan güneşin, emri Rabbani ve teshir-i ilahi ile mazhar olduğu vazifeler, şu hakikati fehme takrib eder. Şöyle ki, güneş ulviyetiyle beraber bütün şeffaf ve parlak şeylere nihayet derecede yakın, belki onların zatlarından onlara daha yakın olduğu, cilvesiyle ve timsaliyle ve tasarrufa benzer çok cihetlerle onları müteessir ettiği halde, o şeffaf şeyler ise binler sene ondan uzaktırlar. Onu hiçbir vecihle müteessir edemezler, kurbiyet dava edemezler. Hem o güneş, her şeffaf zerreye, hatta ziyası nereye girmiş ise orada hazır ve nazır gibi olduğu, o zerrenin kabiliyet ve rengine göre, güneşin aksi ve bir nevi timsali görünmesiyle anlaşılır. Hem güneşin azameti nuraniyeti derecesinde ihatası, nüfuzu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindendir ki, en küçük ufak şeyler, ondan gizlenip kaçamazlar. Demek azamet-i kibriyası, cüz'i ve ufak şeyleri, nuraniyet sırrıyla harice atmak değil, bilakis daire-i ihatasına alıyor. Hem güneşi mazhar olduğu cilvelerde ve vazifelerde farz-ı muhal olarak faili muhtar farz etsek, o derece suhulet ve sürat ve vüs'at içinde, zerreden, katreden, deniz yüzünden seyyarata kadar izni ilahiyle öyle işliyor ki, şu tasarrufat-ı azimeyi yalnız bir mahz-ı emir ile yapar, tahayyül edilebilir. Zerre ile seyyare, emrine karşı müsavidirler. Deniz yüzüne verdiği feyzi, zerreye de kabiliyetine göre kemali intizam ile verir. İşte, sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık
ve Kadir-i Mutlak'ın nur isminin cilvesine kesif bir aynecik olan şu güneşin, bilmüşahede şu hakikatin üç esasının numunelerine mazhar olduğunu görüyoruz. Elbette güneşin nur ve harareti, ilim ve kudretine nispeten toprak gibi kesif hükmünde, nurun nur, munevvirun nur, mukaddirun nur olan Zat-ı Zülcelal, her şeye ilim ve kudretiyle nihayetsiz yakın ve hazır ve nazır ve eşya ondan gayet uzak olduğuna, hem o derece külfetsiz, mualecesiz, suhuletle işleri yapar ki, yalnız mahzı emrin sürat ve suhuletiyle icat eder gibi anlaşıldığına, hem hiçbir şey, cüz'i külli, küçük büyük, daire-i kudretinden harice çıkmadığına ve kibriyası ihata ettiğine, şuhud derecesinde bir yakîn-i imani ile iman ederiz ve iman etmek gerektir. Beşincisi, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ den tut, ta وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ kadar. Hem Allahu Haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekilden tut, ta ya'lemu ma yusirrûne ve ma yu'linûne kadar. Hem halakas semâvâti vel ardadan tut, ta halakakum ve ma ta'melûne kadar. Hem ma şâ'allâhu la kuvvete illa billah'dan tut, ta ve ma teşâ'ûne illa en yeşâ'allâha kadar hududu azameti rububiyeti ve kibriyayı uluhiyeti tutmuş olan ezel ve ebed sultanı, şu aciz ve nihayetsiz zayıf ve nihayetsiz fakir ve nihayetsiz muhtaç ve yalnız cüz'i bir ihtiyar ile icada kabiliyeti olmayan zayıf bir kesb ile mücehhez Beni Adem'e karşı şedid şikayatı Kur'aniyesi ve azim tehdidatı ve müthiş vaidleri ne hikmete binaendir ve ne vecihle tevfik edilir, ne suretle münasip düşer demek olan derin ve yüksek hakikata kanaat getirmek için şu gelecek iki temsile bak. Birinci temsil, mesela şahane bir bağ var ki, nihayetsiz meyvedar ve çiçekdar masnular içinde bulunuyorlar. Ona nezaret etmek için pek çok hademeler tayin edilmiş. Bir hizmetkarın vazifesi dahi, yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın tekemmülüne halel geldi veyahut kurudu. O vakit Halık'ın sanat-ı Rabbaniyesinden ve sultanın nezareti şahanesinden ve ziya ve hava ve toprağın hizmet-i bendeganesinden başka bütün hademelerin o sersemden şekvaya hakları vardır. Zira hizmetlerini akîm bıraktı veya zarar verdi. İkinci temsil, mesela cesim bir sefine-i sultaniyede adi bir adam cüz'i vazifesini terk etmesiyle bütün gemideki vazifedarların netaici hidematına halel getirdiğinden ve bazı da mahvettiğinden bütün o vazifedarlar namına gemi sahibi ondan şiddet şikayet eder. Kusur sahibi ise diyemez ki ben bir adi adamım, ehemmiyetsiz ihmalimden şu şiddete müstehak değildim. Çünkü tek bir adem hadsiz ademleri intac eder. Fakat vücut kendine göre semere verir. Çünkü bir şeyin vücudu bütün şerait ve esbabın vücuduna mütevakkıf olduğu halde o şeyin ademi, intifası tek bir şartın intifası ile ve tek bir cüz'ün ademiyle netice itibariyle münadim olur. Bundandır ki tahrip tamirden pek çok defa eshel olduğu bir düsturu mütearife hükmüne geçmiştir. Madem küfür ve dalalet, tuğyan ve masiyet esasları inkardır ve reddir, terktir ve ademi kabuldür. Sureti zahiriyede ne kadar müsbet ve vücutlu görünse de hakikatta intifadır, ademdir. Öyleyse cinayet-i sariyedir. Sair mevcudatın netaici amellerine halel verdiği gibi Esma-i İlahiye'nin cilve-i cemallerine perde çeker. İşte bu hadsiz şikayete hakları olan mevcudat namına o mevcudatın sultanı şu asi beşerden azim şikayet eder ve etmesi aynı hikmettir ve o asi şiddetli tehdidata elbette müstehaktır ve dehşetli vaidlere bila şüphe sezadır. Hatime,
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna. Avcıyı görür, uçamıyor. Başını kuma sokuyor, ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda, avcı görür, yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Ey nefis! Şu temsile bak, gör. Nasıl dünyaya hasrı nazar, aziz bir lezzeti, elîm bir eleme kalbeder. Mesela şu karyede yani Barla'da 2 adam bulunur. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar, yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek, bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır, orayı düşünür. Ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse, oraya git, sevinip, gülerek gider. İkinci adam ise, %99 dostları buradan gitmişler, bir kısmı mahvolmuşlar, bir kısmı ne görür, ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam ise, bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim âlâmı firakı kapamak ister. Ey nefis! Başta Habibullah, bütün ahbabın, kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan 1-2 tane ise, onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup, başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim! Deme, zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derdi maişetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor, firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Aczi beşeri, fakrı insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor. Hem deme, ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazarı hikmetle baksan, hiçbir şeyin nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakıalar olan şu hadisat-ı kevniye, tesadüf oyuncağı değiller. Mesela, zemine nebatat ve hayvanat envaından giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde, gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehhez olduklarını gördüğün ve gayet âli gayeler içinde, kemâl-i intizam ile meczup Mevlevi gibi devredip, döndürmesini bildiğin halde, nasıl oluyor ki, küre-i arzın, Beni Adem'den, bahusus ehli imandan beğenmediği bir kısım etvar-ı gafletin, sıklet-i maneviyesinden, omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi haşiye, İzmir'in zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır. Mevtalut hadisat-ı hayatiyesini, bir mülhidin neşrettiği gibi gayesiz, tesadüfi zannederek, bütün musibetzedelerin elim zayiatını bedelsiz, hebaen mensur gösterip, müthiş bir ye'se atarlar. Hem büyük bir hata, hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle hadiseler, bir Hakim-i Rahim'in emriyle, ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ipka etmektir ve küfran-ı nimetten gelen günahlara keffarettir. Nasıl ki bir gün gelecek, şu musahhar zemin yüzünün zineti olan asar-ı beşeriyeyi, şirkalut, şükürsüz görüp çirkin bulur, Halık'ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker, ehli şükre haydi cennete buyurun der. 14. sözün zeyli. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zülziletil ardu zilzâleha ve ahracetil ardu ethqâleha ve qâlel insânu mâ leha يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا إلى آخر.
Şu sure katiyen ifade ediyor ki, küre-i arz hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor, bazen de titriyor. Manevi ve ehemmiyetli bir canipten şimdiki zelzele münasebetiyle 6-7 cüz'i suale karşı yine manevi ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi. Yalnız icmalen kısacık yazılacak. Birinci sual. Bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet, ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını selbederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Yine manevi cevap. Şöyle denildi ki, Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde kemali neş'e ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskârane şarkıları ve bazen kızların sesleriyle, radyo ağzıyla bu mübarek merkezi İslamiyet'in her köşesinde cazibedarane işittirilmesi, bu korku azabını netice verdi. İkinci sual. Niçin gavurların memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor, bu biçare Müslümanlara iniyor? El cevap, büyük hatalar ve cinayetler, tehir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler, tacil ile küçük merkezlerde verildiği gibi, mühim bir hikmete binaen, ehli küfrün cinayetlerinin kısmı azamı, mahkeme-i kübra-i haşre tehir edilerek, ehli imanın hataları, kısmen bu dünyada cezası verilir. Haşiye, hem Rus gibi olanlar, mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle, hak ve ebedi ve kabili nesh olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullah'a dokunmadığından, zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor. Üçüncü sual. Bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet, bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? El cevap, umumi musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nasın o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder, musibeti âmmeye sebebiyet verir. Dördüncü sual. Madem bu zelzele musibeti, hataların neticesi ve keffaret-ü zünüptür, masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade eder? Yine manevi canipten el cevap. Bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için, Risale-i Kader'e havale edip, yalnız burada bu kadar denildi. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Yani, bir bela, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp, masumları da yakar. Şu ayetin sırrı şudur ki, bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır ve dar-ı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki, hakikatlar perdeli kalıp, ta müsabaka ve mücahede ile Ebubekirler, âlâ-i illiyîne çıksınlar ve Ebu Cehiller esfel-i safiliğine girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebubekirler gibi teslim olup, mücahede ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Madem mazlum, zalim ile beraber musibete düşmek, hikmet-i ilahiyece lazım geliyor, acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Bu suale karşı cevaben denildi ki, o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları, onların hakkında sadaka olup, baki bir mal hükmüne geçtiği gibi, fani hayatları dahi bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadet hükmünde olarak, nispeten az ve muvakkat bir meşekkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele, onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Beşinci sual. Adil ve rahim, kadir ve hakim, neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip, koca bir unsuru musallat eder? Bu hal, cemali rahmetine ve şumulu kudretine nasıl muvafık düşer? El cevap, Kadir-i Zülcelal her bir unsura çok vazifeler vermiş
ve her bir vazifede çok neticeler verdiriyor. Bir unsurun bir tek vazifesinde, bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da, sair güzel neticeler, bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için, insana karşı hiddete gelmiş o unsur, o vazifeden men edilse, o vakit o güzel neticeler adedince hayırlar terk edilir ve lüzumlu bir hayrı yapmamak, şer olması haysiyetiyle, o hayırlar adedince şerler yapılır. Ta bir tek şer gelmesin gibi, gayet çirkin ve hilaf-ı hikmet ve hilaf-ı hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat, kusurdan münezzehtirler. Madem bir kısım hatalar, unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şumullü isyandır ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür, elbette o cinayetin fevkalade çirkinliğini göstermek için, koca bir unsura, külli vazifesi içinde, onları terbiye et diye emir verilmesi, aynı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara aynı rahmettir. 6. sual, zelzele, küre-i arzın içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet işaa edip, adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar. Ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinat ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? El cevap, dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre-i arzın üstünde binler envaın bir tek nevi olan, mesela sinek taifesinden hadsiz efradından bir tek ferdin, yüzer azasından bir tek uzvu olan, kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki, değil hadsiz zişurun beşiği ve anası ve merciği ve hamisi olan koca küre-i arzın ehemmiyetli ef'al ve ahvali, belki hiçbir şeyi, cüz'i olsun, külli olsun, irade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olmaz. Fakat, kadir-i mutlak, hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit, bazen de bir madeni harekete emredip, ateşlendiriyor. Haydi, madeni inkılabat dahi olsa, yine emir ve hikmeti ilahiyle olur, başka olamaz. Mesela, bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasrı nazar edip, biçare maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek, ne derece belahet ve divaneliktir. Aynen öyle de, Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre-i arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı, ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak, hamakatın en eşneğidir. 6. sualin tetimmesi ve haşiyesi. Ehli dalalet ve ilhat, mesleklerini muhafaza ve ehli imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için, o derece garip bir temerrüt ve acip bir hamakat gösteriyorlar ki, insanı insaniyetten pişman eder. Mesela, bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü, zulümatlı isyanından, kainat ve anasır-ı külliye kızdıklarından ve Halik-i arz ve semavat dahi değil hususi bir rububiyet, belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi ve hakimi haysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelliyle, kainatın heyeti mecmuasında ve rububiyetin daire-i külliyesinde nev-i insanı uyandırmak ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için emsalsiz, kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten zelzeleyi, fırtınayı ve harbi umumi gibi umumi ve dehşetli afatı nev-i insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde, insan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise o külli işaret-ı Rabbaniye'ye ve terbiye-i ilahiyeye karşı eblehane bir temerrüt ile mukabele edip diyorlar ki, tabiattır, bir madenin patlamasıdır, tesadüfidir, güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır ki,
Amerika'da 5 saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevvinde ve havasında semayı kızartmış, yangın suretini vermiş diye manasız hezeyanlar ediyorlar. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neşet eden çirkin bir temerrüt sebebiyle bilmiyorlar ki, esbab yalnız birer bahanedirler, birer perdedirler. Dağ gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak ve yetiştirmek için bir köy kadar 100 fabrika ve tezgah yerine küçücük çekirdeği gösterir. İşte bu ağaç bundan çıkmış diye Sani'nin o çamdaki gösterdiği 1000 mucizatı inkar eder misillü, bazı zahiri sebepleri irae eder, Halık'ın ihtiyar ve hikmet ile işlenen pek büyük bir fiil-i rububiyetini hiçe indirir. Bazen gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli, 1000 cihette de hikmeti olan bir hakikata fenni bir nam takar, güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz, manasız kaldı. İşte gel, belahet ve hamakatın nihayetsiz derecelerine bak ki, 100 sayfa ile tarif edilse ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamiyle bilinecek derin ve geniş bir hakikat-ı meçhuleye bir nam takar, malum bir şey gibi bu budur der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı âm ve birer hakimiyet-i nev'iyenin ünvanları bulunan ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti bir hadise-i rububiyeti irca eder, o irca ile onun nispetini irade-i ihtiyariyeden keser, sonra tutar tesadüfe, tabiata havale eder. Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir eçeliyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini, bir nizam ve kanunu askeriyeye isnat edip, kumandanından, padişahından, hükümetinden ve kasti harekattan alakasını keser misillü, asi bir divane olur. Hem meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi, bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta, 100 okka muhtelif taamları, 100 arşın muhtelif kumaşları yapsa, bir adam o odun parçasını gösterip dese, bu işler tabii ve tesadüfi olarak bundan olmuş. O ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse, ne derece bir hamakattır. Aynen öyle de. 7. sual, bu hadisi arziye, bu memleketin ahali-i İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? El-cevap, bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekete mahsus olması, hem tahribatından intibaha gelmediklerinden, hafifçe gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle bu hadise ehli imanı hedef edip onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Biçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının 2 veçi var. Biri, hataları az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi. İkincisi, o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla ehli zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladığı ihtimali var. La ya'lemul gaybe illallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.